Herkese merhaba. Bu videomuzda JavaScript sayı tipinden bahsedeceğiz. Sayılar işlem yapmak, hesaplama yapmak için, veri tutmak için çok sık kullanılır. Tam sayı ve ondalıklı sayıları da kullanabiliriz arkadaşlar. Şimdi tanımlamalarına geçelim. Nasıl tanımlama yaptığımıza. Var number 1 diyelim. Var number 2 diyelim. Ya da constructor'ını kullanarak yani oluşturucusunu burada 5 diyelim. Bu şekilde sayılar oluşturabiliriz. Konsolda görelim. 1, 2 ve 3. Gördüğünüz gibi konsolda da bunları yazdırabildik. Bu şekilde sayıları oluşturabiliriz arkadaşlar. Hesaplama işlemlerine bakalım ama öncesinde bir tane de ondalıklı sayı oluşturalım. 4, 3.2 diyelim. Şuraya da yazdıralım. Hesaplama işlemlerine bakalım arkadaşlar. Console log toplama işlemini bir artı ile yapıyoruz. 4 olarak sonucu bize verdi. Çıkarma işlemini eksi ile yapabiliriz. Negatif sonuç da veriyor. Ya da bunu değiştirip pozitif bir sonuç da elde edebiliriz. Bölme işlemi ise slash ile oluyor arkadaşlar. 3 bölü 1 tabii ki. Burada direkt sayıların kendisinde yazabiliriz. Yine değişkene atama yapmamız gerekmiyor. Sonuç 2 olarak 13. satırda görünüyor. Çarpmayı ise yıldız işaretiyle yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sonucu yazdırdık. Sayıların karşılaştırmasını ise büyük, küçük veya eşittir durumlarını ise yine string bölümünde bahsetmiştik. Char kodlarına göre yapıyor. Burada hemen konsolda görelim. Num1 küçük num2 true. Burası 1, burası da 3. Evet, bunları sayılarla da yapabiliriz. 3 küçük 1 false diyecek. Yani doğru değil. Eşit durumuna bakarsak 3 1'e eşit değildir. Eşitliği sağlayalım. Gördüğünüz gibi eşitliği de sağladık. Konsolda bunu da görebildik arkadaşlar. Yine tekrar edelim. Bunları sayıları char kodlarına göre, string ifadeleri de sayıları da char kodlarına göre karşılaştırıyor. Bu gibi durumlarda. Bunun dışında string ifadeleri de sayıya çevirebiliyoruz arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Number 1 diyelim. Gördüğünüz gibi konsolda yazıyor. 12. Bu şekilde yine konsolda yazdı ama sayıya çeviremeyeceği bir string ifade var ise bunu none olarak gösteriyor. None'ın açılımı ise şurada yorum satırında yazalım. Not a number. Bu bir sayı değildir şeklinde bize bir geri dönüş sağlıyor arkadaşlar. Ayrıca sayıları string'e de çevirebiliriz. Bunu önceki videolarda görmüştük ama tekrar etmiş olalım. String 1 ya da 12 dediğimizde bu string'e dönüştürüldü. Nasıl anlıyorduk peki bunu string'e dönüştürüldüğünü? Buraya bir de sayı ifadesi yazalım. Sayılarımız mavi renkteydi. Stringlerimiz burada beyaz. İşte bende dark mode açık olduğu için beyaz görünüyor. Beyaz bir arka planda ise siyah görünür. Yani birbirinden farklı oluyordu renkleri. Bir de daha karmaşık matematiksel işlemlerimiz var arkadaşlar. Onlarla ilgili de birkaç örnek yapalım. Math adında bir objemiz var arkadaşlar JavaScript'in içerisinde. Math yazıp noktaya bastığımızda burada birçok metodunu görebiliriz. Çok karmaşık matematiksel işlemleri de burada yapabiliyoruz. Bununla ilgili birkaç örnek göreceğiz. Örneğin
random dediğimizde, tabii bunu konsola yazdıralım. Bize 0 ile 1 arasında random bir sayı üretir arkadaşlar. Sayıları yukarı aşağı yuvarlama işlemi yapabiliriz. Birkaç değişken oluşturalım. Var number 4.2 diyelim. Hatta bir tane değişken yeterli olur bizim için. Console log math round yapalım. Number 4.2'yi 4'e yuvarladı. Sonra bunu 4.5 yapalım. 5'e yuvarladı. Round en yakın tam sayıya. Sayımıza en yakın tam sayıya yuvarlar. Yani 5 ve üzerindeyse yukarıya yuvarlar. 5'in 4.5'ten bahsediyorum. Bir noktadan sonraki bölümü, ondalıklı bölümü. 5 ve üzerindeyse yukarıya, altında ise aşağı yuvarlar arkadaşlar. Demet floor var örneğin. En çok kullandıklarımız bunlar. Bakın 4'e yuvarladı. Yukarıya yuvarlaması gerekirken floor aşağıya yuvarlar. Sayının ondalıklı bölümü ne olursa olsun aşağıya yuvarlar. Bir de sayı var. Bu da sayının ondalıklı bölümü ne olursa olsun mutlaka yukarıya yuvarlar arkadaşlar. Sayılarla ilgili söyleyeceklerim temel olarak bu kadar arkadaşlar. Math dediğim gibi birçok matematiksel işlem yapmanızı sağlar. Karmaşık işlemler, formüller yapmanızı sağlar. Bir sonraki videoda number tipinin, sayı tipinin metodlarını inceleyeceğiz. Zaman ayırıp izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.